ve Kore'ye gittik. Peki ya sonrası? Nereye gideceğiz? Nerelere geleceğiz? Ve asıl önemlisi oraları nasıl bulacağız? Kısacası Kore'de yönümüzü nasıl bulacağız? Incheon havaalanına indiğimizde Seul'e metro ile geçmeyi düşünüyorduk. Dolayısıyla bir metro kartına ihtiyacımız vardı. Bu yüzden etrafta kart alabileceğimiz bir vezne aramaya başladık. Ama vezne göremedik. Bulamayınca oradaki bir danışmaya sorduk. Bizi bir yere yönlendirdiler. Kadının bahsettiği yöne gittiğimizde hala etrafımızda bir vezne yoktu. Kart doldurmak için kullanılan cihazlar vardı ama kart alabileceğimiz bir vezne yoktu. Etrafımıza biraz daha dikkatli bakınca fark ettik ki orada bir otomat var. Bu kartları kibrit kutusu gibi bir kutuya koymuşlar. Bu kutulara da otomat yapmışlar. Parayı veriyorsunuz otomata ve kartınızı alıyorsunuz. Bu kadar basit bir T-Money kartı elde etmek. Kartınızı aldıktan sonra içine biraz da para yüklemeniz gerekiyor tabii. İyi yükleyelim hadi. ...1690'ın varmış. Cihazın bölmesine kartınızı yerleştiriyorsunuz ve ne kadar para yükleyeceğinizi seçiyorsunuz. Sonra parayı veriyorsunuz ve kartınıza yükleme işlemi yapılıyor. Bunu Korece yapamam ya da riske atmak istemiyorum derseniz sistemin İngilizcesi de mevcut. Zaten Kore'de özellikle metrolarda ben birçok anonsu da Korece, İngilizce, Japonca, Çince olmak üzere 4 dilde tekrar ettiklerini duydum. Sistemler de aynı şekilde bu dillerde kullanılabiliyor. Metrolarda tek kullanımlık biletler de alabilirsiniz ama biz uzun süre kalacağımız için T-Money kart almayı tercih ettik. Bu kartları hem metroda hem otobüslerde kullanabiliyorsunuz. Üstelik tüm Kore sınırları içerisinde. Yani Seul için ayrı, Busan için ayrı bir kartınız olmuyor. Ve özellikle de Seul içerisinde ulaşımı metro ile sağlamak en kolayı bence. Seul'ün altında demir yollarından ayrı bir şehir kurulmuş gibi. Her metro durağının altında yeraltı çarşısı gibi çarşılar mevcut. Üstelik Gangnam, Sindorim gibi bazı merkezi duraklarda bu yeraltı çarşıları AVM genişliğinde. Evet. Şimdi bizim Forum AVM'den bile büyük. Aynen. Bu muhtemelen Karusel'den de büyüktür. Bilmiyorum. Aklıma gelmiyor İstanbul'daki diğer büyük AVM'ler. Ama kendisi bir metro. Sindorim'deki de çok büyüktü. Aynen. AVM'si. Ama neredeyse Gangnam'daki de büyük. Hakkını yememek lazım. Kayboluyorduk neredeyse Gangnam'dakinde. Çok kalabalıktı, bir de çok büyüktü. Ve klimalı, yani dışarıda çarşıya, pazara, bilmem nereye alışverişe gitmenize gerek olmuyor. Bildiğin her işinizi buradan görebiliyorsunuz. Metromen'in Seul ve Busan için metro uygulamaları var. Bu uygulamalarda bulunduğunuz ve gideceğiniz durağı işaretlediğiniz zaman size uygun aktarma noktalarını, ne kadar süreceğini ve ne kadar ücret ödemeniz gerektiğini size söylüyor. Aynı zamanda kullanacağınız güzergahı harita üzerinden de görebiliyorsunuz. Sisteme aynı anda İngilizce ve Korece giriş de yapabiliyorsunuz. Her ikisini de algılıyor. Bu açıdan işinizi kolaylaştıracak bir uygulama. Kore'de metro ile ulaşım çok rahat ve çok hızlı. Ayrıca yaz sıcağında da klimalı bir ortam olduğu için her zaman bizim öncelikli tercihimiz oldu. Ama akşam dans gecelerine gittiğimizde geri dönüş saatimiz metronun kapandığı saate denk geldiği için otobüs kullanmak zorunda kaldık. Taiwan metrosunda zorunlu spor. Merdivenler çok yüksek. Yeğenannem, 우리 어디 가요? Gangnam'dan bu tarafa geldik. Jamsil'den aktarma yapacaktık Sokçan'a. Tek bir tane durak aktarma yapıyoruz ama yani hani 5 dakikalık, 5-10 dakikalık yürüme mesafesi aslında bize. Bunun için Seul Bus diye bir uygulama indirdim ben. Ayrıca Kakao Bus veya
Bus App uygulamaları da otobüs için kullanılabilir. Ama bu uygulamaların bazı dezavantajları var. Öncelikle bu uygulamalar kullanacağınız otobüsün numarasına göre arama yapmanıza izin veriyorlar ve çevrimiçi çalışıyorlar. Ben genelde bulunduğum mekandan kalkmadan önce, yani hali hazırda internete bağlıyken kullanacağım otobüsün numarasını ve güzergahının ekran görüntüsünü alıp öyle çıkıyordum. Eğer taşınabilir Wi-Fi, yani Wi-Fi ek kiralamadıysanız ekran görüntüsü alabilirsiniz. Dümdüz devam edeceksiniz. Ara sokaklara da alacaksınız. Oradan yürüyerek haritadan baka baka. Kore'ye gitmeden önce lazım olur diye bir çevrim dışı uygulama indirmiştim. Maps.me uygulaması Kore'de hayat kurtaran bir uygulama oldu bizim için. Ancak çevrim dışı indirdiğimiz bu Kore haritası %100 doğrulukla ve tam bilgi vermediği için yetersiz kaldığı durumlar olabiliyordu. Bu nedenle Google Maps ile koordineli bir şekilde kullandım ben. Google'ın çevrim dışı harita özelliği Kore'de kullanılmıyor. O yüzden kullanmak için internete ihtiyacınız var. Maps.me'ye göre daha doğru ve daha detaylı bilgiler içeriyor. Bazı ünlü mekanlar veya market isimleriyle aradığınız yeri bir yerden referans alarak daha kolay bulabiliyorsunuz. Tüm bunlara ek olarak hepsinden daha doğru sonuç alabileceğiniz uygulama tabii ki de Nevermap. Bu uygulamanın tek dezavantajının çevrim dışı çalışmaması olsa da en başından beri saydığım bütün işlemleri tek başına yapabilme özelliğine sahip. Yani bu uygulama ile hem nerede olduğunuzu harita üzerinden görebilir, hem de bir yerden bir yere giderken hangi ulaşım aracı kullanabileceğinizi, güzergahlarını ve ne kadar ücret ödemeniz gerektiğini görebilirsiniz. Aynı zamanda navigasyon olarak kullanabilir ve istediğiniz bir konuma ait görsellere de ulaşabilirsiniz. Bir diğer yöntem ise taksi kullanımı. Bunun için önerebileceğim uygulama Kakao Taksi, yani yeni adıyla Kakao T uygulaması. Bu uygulamayı kullanabilmek için bir Kakao hesabınız olması gerekiyor ve ödemeleri kredi kartıyla yapıyorsunuz. Uygulamada Black Taksi olarak gördüğünüz, Kore'de Mobom Taksi olarak geçen taksiler lüks araç anlamına geliyor ve ücretlendirmesi de ona göre biraz yüksek. Genel turuncu taksi dediğimiz ilban taksiler de mevcut. Bunlar da turuncu, gri, beyaz renklerde olan taksiler. Son olarak şehirler arası ulaşımdan biraz bahsetmek istiyorum. Konunun başında da bahsettiğim gibi metro ile Incheon'dan Seul'e geçmeniz oldukça kolay. Diğer şehirlere gitmek için ise Seul'de 2 tane şehirler arası otobüs terminali mevcut. Biz genellikle Express Bus terminali kullandık. Şehirler arası otobüsler 2+1 koltuk düzeninde ve hem çok geniş hem de çok rahat koltuklara sahipti. İlk gezimizi Seul'den Incheon'a yaptık. Kaldığımız guest house Hongdae'deydi ve yaklaşık 1 saat yolculuk yaptık. Sonraki durağımız Seul'den Sokcho'yaydı. Yaklaşık 3 saat sürdü. Sokcho'da 2 tane otobüs terminali var ama birbirleri arasında sadece 1-2 sokak var. Oradaki arkadaşımız bizi almaya geleceği zaman terminalin internetine bağlanıp ona konum atmıştık. Bütün duraklardan sonra en az bir kez Seul'e geri döndük. Bu böyle olmak zorunda değil tabii ki. Bizim takvimimiz bu şekilde olduğu için böyle yaptık. Busan'a gitmeden önce Gyeongju'ya uğrayıp bir gece Couchsurfing'den birinin evinde misafir olduk. Gyeongju ile Busan arası yaklaşık 50-55 dakika. Asıl mesele Busan şehirler arası otobüs terminalinden şehir merkezine gitmekte. Metro ile yaklaşık 1 saat sürüyor. Bizi Busan'da bir arkadaşımız arabayla almaya gelmişti. Otele varmamız 1,5 saatten biraz fazla sürmüştü. Busan'dan Seul'e otobüs ve tren seçenekleriniz var. Otobüs ucuz ama yavaş. Tren hızlı ama biraz daha pahalı olduğu için tercihinizi buna göre yapabilirsiniz. Biz Busan'dan sonra Seul'e trenle dönmek varken bir
Pohanga'da uğrayalım dedik. Orada birkaç gün kalıp Seul'e öyle geçtiğimiz için tren seçeneğini kullanamadık. Uzun yol daha cazip geldi. Tabii otostopta bir seçenek. Abone olun. Bak ona göre altı yorumda like da isterim. Dislike istemem.